bayağı bir uzun süreden sonra tekrar bir canlı yayın açalım dedik. Şimdi burada nasıl gözükecek ona bir bakalım mı? Şöyle. Ha. Tamam. Tamam. Evet. O zaman herkes gelene kadar biz böyle konuşmaya başlatalım. Gerçi burada da müdahale edilebilir. Evet, yakındayız diye. Evet. Olsun, olsun. Biz yine böyle daha kolay çünkü bu sallanıyor falan ya. Tamam. Evet, o zaman biz Evet, bir girişimizi yapalım. ben Ee, Öykü. Ben Övgü. Daha sonradan bu canlı videoyu öne çıkaracağımız için baştan başlayıp izlemek isteyenler olabilir. O yüzden insanlar gelene kadar biz konuşmaya başlayalım dedik. Birazcık şunu arkaya şey yapacağım çünkü çarpıyorum, sallanmasın. Tamam, evet, onun sesini iyice Tamam. kapatırsan. Kapattım. Tamam. Evet, tekrar söyleyeyim. Ben Öykü. Ben Övgü. Şimdi bugün Bizi- aslında... Evet, sen söyle. Şey diyecektim. Bizi tanıyanlar da gelecektir diye düşünüyorum. Duyurduk çünkü sayfamızdan. 11 demiştim ama 11'de bir bakmışım saat 11 olmuş. 12 daha güzel bir saat diye düşündük. İnşallah gelmek isteyenler de yakalayabilirler bizi. Evet. Şimdi ne yapacağız bu canlı yayında? Aslında daha önce canlı yayın tecrübemiz olmuştu ikimizin de. Böyle buradan bir şeyler açmıştık. Instagram'ımızdan da açmıştık. Ama bugün daha planlıyız. Onlar hep plansızdı. Bugün ne konuşacağımız belli. Evet. Bugün bir dizi sohbeti yapalım dedik. Biz neler izliyoruz ve ne düşünüyoruz onun hakkında. Daha çok Taşacak Bu Deniz hakkında konuşuruz diye düşünüyorum. Çünkü en çok aslında son zamanlarda en düzenli izlediğimiz dizi o. Bir de Evet. biraz da Uzakşehir izliyoruz. Dün de tam Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü varken dedik ki güzel bir canlı yayın açalım. Yorumlar gelince onlarla interaktif bir konu olur. Hem de bu aralar bizim çok aşırı fazla zamanımız olmadığı için ekstra video çekmekte zorlanıyoruz. Evet. Canlı yayında hem beraber konuşuruz hem de onu daha sonra da sizlerle paylaşabiliriz diye düşündük. Bunu böyle koyayım. Tamam. Tamam. Evet, burada hani sizler neler izliyorsunuz? Türk, yabancı, film, dizi. Sizin önerilerinizi de alabiliriz. Yani videoyu sonradan izleyenler de bu sohbete katılabilirler. Evet, sonraki canlı yayın videosunun altına da yazabilirler. Evet, biri hasret diyebilir misin demiş. İlk gelenlerden Diye biri. biri misin? Diyebilir misin demek istediğini düşünüyorum. Hayır, hasret diye biri misin diyor. Neyse. Eğer şeyse gelenlere selam olsun diyelim. Sallanayım biraz galiba, değil mi? Evet, çünkü dizine değiyor. Tamam, bir dakika şöyle yapalım. Tamam. Evet. Yani bizim kanalımızdan bilenler bir seriye başlayalım diye bir ilk videomuzu paylaşmıştık. Seyir günlüğü diye. O formatı aslında canlıya taşıdık da diyebiliriz. Yani bu bir deneme aslında. Yani her hafta bunu yapacağız Değil. diyemiyorum Evet, yani sadece bu hafta edit yapacak zamanımız olmadığı için ve videosuz geçmek istemediğimiz için. Hem de bölüm çok güzeldi. Dün Taşacak Bu Deniz'i ben çok beğendim. Ben de. Onu da sıcağı sıcağına konuşmak istiyorum. Var mı Taşacak Bu Deniz izleyenler ya da Uzakşehir konuşalım biraz onun izleyenler. Hangisinden başlayalım? Sen ne diyorsun? Ben Uzakşehir'den başlayıp Taşacak Bu Deniz'e geçelim, ister misin? Olur, tamam. Çünkü onda daha kısa tutacağım Uzakşehir'i. Tamam. Şimdi biz 21. bölüme mi geldik? 22'ye mi geldik? 22'deyiz şimdi. Yani çok geriden gidiyoruz biliyorum. Bir de son bölümler de bayağı hareketli ve hani rating konusunda da çok böyle cafcaflı Ama reytingi bölümlerdi. hep çok iyi onun. Rating çok iyi de ben hep karşıma çıkıyor. Ben bayağı spoiler ala gidiyorum bu arada. Öykü her şeyi biliyor. Şey oluyor, şimdi izliyoruz bir şey geliyor. Bir olay oluyor. Büyük bir olay mesela. Biri bir sır öğreniyor Uzakşehir'de. Bana bakıyor. Ben biliyordum. Bir şey daha söyleyeyim mi diyor. Bazılarını dayanamayıp söylüyorum. Bu karaktere fazla alışmayın falan. Evet, onları anlattı. Bütün çıkacak karakterleri ve nasıl çıkacaklarını anlattı. Evet, ama şimdi bunları söylemek zorunda hissediyorum. Çünkü bazen bir diziye çok bağlanınca, bazı karakterleri de çok bağlanınca, çıkınca üzülüyor insan. Yani o üzüntü olmasın diye. Gerçi bu çıkan karakterlere çok bağlanıyor muyduk bilmiyorum ama neyse. Bazıları gerek bence mesela. Mine çıkıyormuş mesela. Mine'nin hani çıkması gerek bir noktada. Çünkü artık hikayesi de bitiyor. Evet olabilir. Yani ben 22. bölüme kadar güzel gidiyordu ama şu an çok ağır gelmeye başladı Uzakşehir bana. Evet, Alya'nın annesi gelince bir hikaye
bir farklılaştı sanki. Yani bir yandan Alya'nın o yönünü tanımamız tamam iyi oldu. Farklı bir hikaye açıldı. Ama diğer bir yandan da tamamen duygu sömürüsüne mi geçti diyeyim. Böyle bir Evet, çok ben de nasıl desem çok böyle ajitasyon dolu sahneler, yani biraz öyle hissettim. Birazcık son zaman çok her gün izleyince insan birazcık yoruluyor bence. Bir haftada bir izlenmesi gereken bir dizi belki de. olabilir bilmiyorum. Haftada 2 falan. Tam Bilmiyorum. 3 olsun. Evet, yani birkaç gün ara verelim dedik. Zaten o sırada Taşacak Bu Deniz de vardı, yeni bölümü. Öyle bir ara vermiş olduk. Ama merak da ediyorum nasıl olacağını. Bir de şey çok ilginç. Mesela aslında şöyle merak ediyorum. Ne olacağını biliyorum. Hangi karakterler nasıl olacak? Kim kimle Hmm. olacak? Hani büyük olaylar ne? Onları biliyorum. Ama yine de izlemek istiyorum. Bence bu başarılı bir şey. Bir Sen dizi bunu için çok başarılı Uzak bir şey. Şehir için diyorsun değil mi? Uzak Evet. Şehir'in bence güzel yanı şu. Alya ile Cihan'ın ilişkisinin yavaş yavaş ilerlemesini izlemek çok güzel bence. Yani Hı hı. o dizide beni en çok tutan şey o yani. Evet. Ama işte dediğim gibi. Çok yavaş birbirlerine alışıyorlar ve çok yavaş sevmeye başlıyorlar ya. Ve o anlar için izliyorsun. Yani yani olaylar için izlemiyorsun da karakterler arasındaki o yavaş anlar için. Sadece birbirlerine düz bakmaları bile bir manidarlaşıyor yani. Onu Evet, seviyorum. ben de. Oyuncular da hani güzel bir uyum olmuş bence. Nare ile Şahin de mesela. Onu ben başta çok alışamadım. Birden aşka girdiler ya. Ondan sonra şimdi yeni işte 22. bölümde Nare ile Şahin'e alıştım yani. Alıştım Evet. derken hani onların aşkını İkna hani olmaya artık başladım. iknaydım da hani böyle onlar için olsunlar artık bir araya gelsinler dediğim şey oldu. Bakalım yorumlar gelmeye başladı. Bir başarılar diyen arkadaşa selamlar. Evet, Taşacak Bu Deniz yorumu geldiğine göre artık Taşacak Taşacak Bu Bu Deniz'e Deniz'e. geçme zamanı gelmiştir diye Evet. düşünüyorum. Şimdi dün 18. bölüm oynadı değil mi? Bence çok güzel bir bölümdü. Ben çok beğendim. Ben çok rahatladım. İzleyince dedim ki oh neyse dizimiz kurtuldu. Evet ya. Ama benim sahipleniş yalnız izleyici olarak. Ama bir diziyi sevince insan öyle olur ya. Evet, ben de böyle şey yapıyorum. Yani böyle bana göre bir dizinin devam ederken hani böyle ufak tefek hatalar oluyor. Tolere edilebiliyor. Yani daha önceki kredi kullanılıyor. İşte zaten seyirciler sevdiği için sevmeye devam edebiliyor ama çok büyük hata yapılırsa reyting düşüyor ya, ben de reyting düşmesini istemiyorum. Dizinin benim bırakacağım kadar kötüleşmesini de istemiyorum. Çok güzel gittiği için şimdi de çok mutlu oldum. Evet, son 2 bölüm birazcık beni şey yapmıştı. Sinirimi çok bozmaya başlamıştı. Böyle şey olarak işte Adil'in Esme'ye kötü davranması, işte Hicran'ın biraz daha böyle sanki iyi bir insanmış gibi ortaya çıkmış. Ama o 2 bölümden bir önceki bölümde de Sevcan'ı zehirliyorlardı. Zaten Evet. en başta Esme'ye neler yapmış falan. Böyle sinirim bozulmuştu. Nereye gidiyor bu hikaye falan diye. Dünkü bölüm bence çok iyiydi. Bence de. Çok güzelmiş. Selam verenlere de selamlar, yeni gelenlere de selamlar. Bence yorumlardan da okuyalım. Evet, şimdi ilk gelen yorum, yani diziyle ilgili ilk gelen yorum. Esme hem Adil'i hem de Eleni'yi kaybettiğini düşündüğü için gitti. Aslında gitmesi biraz iyi oldu. Adil Esme'nin biraz kıymetini bilir. Kesinlikle katılıyorum. Ya o kadar güzel bitti ki. Yani- Esme'nin gitmesini ben çok sevdim. Ben aynen çünkü Esme ortadan yok olunca önce şey olduk. Cadı- Yine biri Kaçırıldı kaçırdı mı dedik. İşte yine işte şeyi kurtarmak için, Şerif'in çıkması için tehdit ederek Esme'yi mi kullanacaklar? Uf yine oralara mı giriyoruz olduk? Hiç düşünmediğim bir noktada bence çok iyi bir Aynen. kurtarış. Yani Esme gücünü gösterdi. Bir de şimdi Evet. şöyle Adil çok kötü davranıyordu son zamanlarda. Bir de en son kapıyı yüzüne çarptı. Evet Artık ya, yoluna git yoluna dedi. git. Esme artık sürekli de arkasından daha ne yapsın? Eleni tatlı davranıyor tamam ama uzak dur ki ben birazcık hicrana alışayım dedi mesela. Bunu nasıl kaldırsın? Evet. Şimdi Eleni kendince haklı. Evet, Hani o Eleni şeyin kendince konuşması haklı. çok iyiydi bak. İlk bundan önceki bölümlerde hani Eleni'ye de kızıyorduk. Esme bunu yapıyor, gidip onlarla yakınlaşıyor falan. Bu bölümde Eleni'nin kendini açıklaması bence çok iyi oldu. Çok güzel açıkladı. Hani dedi ya sizden uzaklaşmam lazım yoksa ben gerçek hayata dönemiyorum diye. Bence de o gerekti. Bir de sanki senaristler yorumlara bakıyor gibi. Hani ben çok görüyordum çünkü. Ben de öyle düşünüyordum. Hani Eleni artık kendi ayaklarının üstünde de dursun. Neden Koçarı'ya sığınıyor gibi hani düşünüyordu. Tabii orada bir tehlike de vardı. O da ayrı yani. Şerif tehlikesi ama
güzel bir bölümdü yani. O açıdan da güzeldi. Eleni kısmından da güzeldi. Selamlar. Yeni gelenlere selamlar. Selamlar. Bir yorum gelmiş. Taşacak bu denizde ana hikayeden çok uzaklaştı. Artık Esma, Adil ve Elen üzerinde durulması gerekir. Yani aslında ilk bölümlerdeki gibi değil dizi tabii. Evet, ilk bölümlerde çok güzeldi. Yani şu Evet. ilk 4-5 bölüm müydü? Tam hatırlamıyorum hangi bölüm ama biz ilk 4 bölümü sonradan izledik. Yani sonradan başladığımız için peş peşe izledik. O böyle çok acayip böyle sihirli bir şey Evet, var. evet. O çok güzeldi. O dönem işte şey oluyorsun. Bazı dizilerde olur. Bilen bilir yani, iyi dizi izleyicileri bilir. Böyle izliyorsunuz, sonra böyle dizi bittikten sonra gün içinde de böyle şarkılar onu hatırlatıyor. Diziye Böyle aşık dizi- oluyorsun. Böyle ne olacak acaba falan diye bir heyecanla Evet. bekliyorsun falan. Başka dizi sarmıyor. O noktada ama genelde dizilerin ilk bölümleri öyledir Evet, yani. ya iyi bir dizi bence güzel sağlam başladığı zaman ilk bölümlerin zaten tadı başka oluyor. Aynen. 8. bölüm çok güzeldi. Biz Evet, hep onu diyoruz. 8 çok iyiydi o. Eleni hani gidecekti de ondan sonra geri geliyordu ya, orada vedalaştığı bölüm. Hem çok duygusaldı hem de oyunculuk açısından da güzeldi. Çok güzeldi. 9'a da hazırlık yapıyordu. 9'da hani Adil Esme'ye çok Ha, evet. düşündüğümüzden çok daha farklı bir şekilde tatlı davranıyordu. O da Evet. güzeldi. Şimdiki bence hani hikayeden çok uzaklaştı konusunda, yani biraz evrildi tabii hikaye ama bence bu bölüm iyiydi ya. Yani önceki bölümlerde ben de öyle düşünüyordum. Çok değişti işte, karakterler karakter dışı mı davranıyor falan Ben gibi şey düşünüyordum. düşünüyordum. Hani sır konuşuluyor ama asla söylenmiyor ya. Artık bir noktada sırrı öğrendiğimiz zaman hiç kimse için hiçbir etkisi olmayacak. Evet. Hani biz biliyoruz zaten de karakterler öğrendiği zaman hiçbir etkisi olmayacaktan endişelenmeye başlamıştım. Çünkü zaten kavgalar edildi. Bilmiyorum, böyle bir şey oldu. Aralarda bozuldu. Onlar oldu. Bir de Adil'le işte biz Adil, Eleni, Esme üçlüsünü anne baba kız gibi de gördük. Hani orayı da tükettik gibi düşünüyorduk. Şimdi aslında Eleni'nin onlardan uzaklaşması, Esme'nin uzaklaşması, o şeyin bozulması, hani aile gibiymiş gibi olması. Sonradan öğrendiklerinde tekrar o aile gibi durum kurulduğunda duygusu bize daha yoğun olacak bence. O açıdan daha iyi olmuş yani. Bence de. Şey diyecektim. Ya ama hikaye bence hala artık, yani hala Esme, Adil ve Elen'in üzerinde dönüyor yani. Evet. Bazıları şeyden rahatsız oluyormuş mesela, İsfat'ın çok fazla öne çıkmasından. Ya bence onlar güzel ya. Ya İsfat derken İso Fadime'nin. Fadime. Ben Fadime'yi şöyle seviyorum. Onlarda şimdi iki karakterin de enerjisi çok farklı. Daha böyle yanar döner, daha böyle böyle biraz daha oyunbaz. esprili, evet. Daha çok farklı enerjisi var diğer karakterlere göre. Çünkü Esme de Adil de onlar, bak Esme ile Adil çok yanar döner, çok böyle yüksek yaşayan, çok Evet. inatçı Tersi ve pis ama dikleşerek iletişim kuruyorlar. sevgisi büyük. Evet. Mesela Oruç'la Eleni daha sakin ve çok daha duygusal, çok az kelimelerle, çok az Evet, yavaş hepsinin iletişim dinamiği kuruyorlar. farklı. İso'yla Fadime'nin çok daha farklı bir şekilde, daha böyle oyunbaz bir şekilde iletişim kurması benim hoşuma gidiyor. O da hani sadece 3'ünü 4'ünü izleyemeyiz. Yani onların da hikayesi iyi geliyor bana. Benim hoşuma gidiyor. Ben de seviyorum. Hatta son bölümlerde bayağı onların hani evlendikten sonraki şeyleri, o Sahneler bayağı hem eğlence katıyor diziye. Çünkü önceki bölümlerde biraz daha ağırdı diğer sahneler. evet, hep böyle bir sinirleniyordum. Sıkıntıydı, bunlar da bir rahatlıyordu. Mesela bu bölümün açılışında İso'nun diğerleriyle kahve içip böyle bir Evet, çok dedikodu yapması tatlıydı. falan Çok tatlıydı. güzeldi. Bence çok Güzel güzel bir detaylar sahneydi. bunlar. Bir de Baldız ne diyordu? Baldız'a Baldız abla diyor Baldız galiba. abla Öyle diyor bir ya. şeyler. Çok komiğime gitti benim. Bence de o çok iyiydi. Yani böyle gündelik detaylar bence seyircinin de hoşuna Güçlendiriyor gidiyor. bence. Siz nasıl, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Duymak isterim. Bir yorumlardan devam edelim. Aşağıda. Biri demiş ki Evet. bence Eleni 20. bölümce gerçeği Bu öğrenecek. 20. bölüm hikayesini ben başka bir yerlerde de okudum. Ben de 20. bölümce de öğrenecek Çok büyük diyorlar. bir bölüm olacak. Çok büyük şeyler olacak 20. bölümde diye. Nereden biliyoruz onu, ben acaba bir yerden, içeriden bir yerden bilgi mi geldi? Bilmiyorum ama olabilir. Hmm. Olsun, artık öğrensin. Bence hepsi beraber öğrenmeyecek bu arada. Bak dediği gibi belki Ay, ay. Eleni gerçekten daha önce öğrenebilir.
Çünkü Ya Eleni zaten yani çok zeki bir kız. Dün onu Övgü diyor ki düşünüyordum. Ya Eleni bunu nasıl çözemedi? çözmesi gerekmiyor. Mesela Hicran'la konuşurken Evet. duydular ya hani Eleni Hicran'a diyor eve çıkalım mı deyince Esme ile Oruç geldi. Yok artık dediler, olmaz öyle şey falan. Şimdi bunların Hicran'a karşı tepkili olması, Hı hı. onların ilişkisinin devam etmesini istememeleri, ısrarla sırrı koruması, böyle aramızda engel sır demesi Oruç'un falan. Aslında Bir de noktaları şöyle, birleştirince bir de şöyle Eleni bunu anlardı. bunu şey yapma, hani bu konuyu açma, Esme'yi üzme diyor. Yani aslında evet, anlayabilir, yani Esme ile Bir bağlantılı, de Hicran'la Eleni bağlantılı. biz hani çok zeki ve bütün işte nitekim şeyi de o çözmüş. En son silah olayını da o çözmüş. Hı hı. Eleni'yi böyle gördüğümüz için bence geç bile kaldı Eleni. Olayı çözerdi diye düşünüyorum ama Belki de işte, çözmüştür. hem- Ters köşe ya olacak o yüzden falan. belki mesela çözdüğü için Hicran'a şey yapıyor ki Esme'yi o da kışkırtmak için. Bilmiyorum ama, Ama- bence yani o öğrenme anını bizim görmemiz önemli. Kesinlikle Ben öyle evet. düşünüyorum. Siz ne Evet, düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence birer birer öğrenmeleri de güzel. Çünkü fırtınalarda da yani birer birer öğrendiler ya. Yani bir Hı hı, anda hı. herkes öğrenmedi. Hep Evet, böyle evet. önce biri öğrendi, sonra biri öğrendi, sonra biri öğrendi. Hı hı. Bence Koçeriler'de de öyle olacak. Bir Hı hı. anda olmayacak diye düşünüyorum ama kim kimden öğrenmeli? O ilginç. Mesela Esme mi söylemeli? Hı. Başkasından öğrenirlerse ne olur? Esme söylerse ne olur? Birden kendiliğinden öğrenirse ne olur? Bunlar çok değişik dinamikler yaratacak. Ben şimdi düşündüm kafamda, Esme'den öğrenmemesi de aslında Çok da- Esme'den öğrenmeli diyordum ama öğrenmemesi de olabilir. Sonra öğrenip gelip kavuşmaları da çok duygusal olurdu. Evet evet, bence de. Ama işte önce bir öfke olacak, bir Tabii ki sinirlenme bir olacak. evet evet ya da önce bir sarılıp sonra biz dur olacak. Ay kafamı çarptım ama. Sen biraz öne gel Ha, istiyorsan. bacağım uyuştu. Sen- Şimdi yerde oturuyoruz ya. Dur bir şöyle bir yeni. Bu arada yeni Bir gelenlere atma. de tekrar Evet. merhaba diyelim. Yorumları okumaya devam edeceğim. Oradan da yorumlarımızla Evet. bizim devam ediyorum. Herkese Evet. selamlar. Evet gelenlere de Oral selamlar. evlenecek mi demişler Oruç Eleni. Ay fragmanda öyle bir yer vardı ama bence onun öncesinde konuşulmuş başka bir şey var. Bir plan için bunu yapalım diyor gibi olabilirler yani. Ama aynı planı İso ile Fadime de yaptı yani. O nasıl olacak bilmiyorum. Ya da orada Gerçi İso'nun Fadime'nin planını Şirin'den başka hiç kimse bilmiyor. Bak Oruç da bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. bilmiyor ve mesela Zarife çözmüş gibi oldu ya. Hmm. Aha, işte o biliyor hani dinlemiş falan. Aha. Orada hani aslında biliyor gibi oldu ama aslında en son bölümde yine İso dedi ya aslında, ay ne kadar çok aslında dedim. Ve ne dediğimi unuttum bir dakika. İso dedi ya hani ben Canlı olunca seviyorum. şeyde bunları atıyoruz editingde. İso dedi ya ben seviyorum dedi. Ben evet önce öyle dedi ama ben sevdiğim için, kurtarmak için evlendim. Gerçekten seviyorum dedi. Hı hı. Gerçekten şu anda gerçek de bu yani de. Aha, evet, Ama kimse gerçekten de bilmiyor seviyor. yani yine de. Evet. Evet, biri demiş ki evet, gündelik detaylar çok eksik. Bence Bence önceki de. bak ilk bölümlerde var mıydı gündelik detaylar? Düşünüyorum vardı. Yani zaten ilk bölümlerde çok fazla kaos Tanımaya yok. da çalışıyoruz. Yoktu dedim ama vardı Kaos çok fazla çok. kaos. Tamam. Yani ilk Vazgeçelim. bölüm böyle nasıldı? Lafımı geri aldım. Evet, ilk bölümlerde kaos çoktu. Ama gündelik detay zaten azdı. Ama bak bu 18 değil de 18'den önceki bölümlerde hiç yoktu bence. Yine 18'de vardı ya. Böyle güzel mesela kahve 18'lerin içmeleri dünkü vardı. bölüm Dünkü yani. bölümde. Evet evet. Dünkü bölümde Evet, işte evet. bak kahve içme detayı vardı. Eksikti. O biraz daha Doğmaya başladı. geldi. Bence çok çok önemli. hı. Çünkü biz artık hikayeyle beraber karakterleri de çok sevdiğimiz için karakterlerin içinde bulundukları durumları izlemek istiyoruz. Hı hı. Yani bu çok önemli bir olay olmasa da istiyoruz. Hı hı. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hı hı. O yüzden bence artırıyorlar ya. Bence güzel ama dur bakayım bir tane daha var. İnsan uyumadan önce günün kritiğini yapar, duygularını daha açığa vurur. Bu dizide hiç göremedik bu detayları. Bir tek işte bence İso Fadime'de görüyoruz. Evet. Onlar da böyle bir uyumadan önce birbirlerine bir hani uyudun mu sahnesi vardı ya. Ha, uyudun evet. mu uyudun mu uyudun mu birbirlerine durmadan bir Hı şeyler hı, söylüyorlar. hı hı. Orası da tatlıydı bence. Güzel bir sahneydi. Onlar o kritiği yani tam kritik yapmıyorlar tabii de. Ama orada bir işte endişelerini paylaştıkları, Hı hı, bir hı. düşüncelerini paylaştıkları bir şey yaşadılar. Evet, diğerlerinde Evet, onu çok Görmedik, görmüyoruz. değil Ben mi? de görmek isterim bu arada. Daha çok sohbet etsinler. Mesela ben şey istiyordum. Ben bunu söylemiş miydim? Mesela Fadime ile Eleni sohbet etsinler istiyorum. Ya hiç mesela çok kopuklar ama iyiler ama de. evet iyilerdi. Biraz bir konuşsunlar, sohbet etsinler. Yani çok, gerçi dün biraz var mıydı? Çok ucundan vardı Hı. ama biraz daha görmek isterim. Mesela ben Fadime'nin Esmer'le olan ilişkisini bayağı bir Hı seviyorum. hı hı. Hani önce bir tepkiliydi. Tepkili olmasını anlıyordum, kıskanıyor diye veya Hı hı. işte hani üzmüş diye kızıyordu.
Ama artık hani dün de bölümde dedi ya başka bir yenge istemiyorum bana Aha. alıştırma diye. Oralar da güzeldi. Hı hı. Bakayım. Bir bakayım, başka yorumlar da geldi. Evet artık evet. Okuyalım. Şimdi. Gelenlere selamlar bu selamlar. arada. Abi sallaya sallaya şey oldum, kusura bakma. Şimdi evet, abla İspat geri gelecek mi demek istiyorsun? Acaba şey, ayrılacaklar mı manasında? Ay evet, şimdi Geri mesela, birleşecek mi? mesela bak Şirin Şimdi şey, ayrılmış sayılmazlar şu anda. Ayrı evlere gittiler ama onlar şu an hala o oyun içindeler. ama Şerif gitti. Şerif gitti, Artık doğru. oyun bitti. İşte bu noktada gerçekler Evet, değil mi? acaba... Fragmanda da öyle bir şey vardı. Artık Ama ne dedi? şey- Şey, tam olarak olmaz dedi ISO. Hemen olmaz. Silah bulduktan sonra önce bir itiraf edeceğiz falan filan. Tam hapse girmesini veya işte mahkemenin sonuçlanmasını bekleyecekler herhalde bence. o süreç biraz uzun sürer. En azından birkaç bölüm bence yine bu rolü yapmaya devam edecekler. Ya da acaba bunlar ayrılacak da başka bir sebepten dolayı Orel mi bir araya gelecek? Bilmiyorum. Acaba. Bilmiyorum. Değişik. Ama İsfat'ın ayrılması istemiyorum. Ben de Yani istemiyorum. ben mesela daha fazla, şimdi bazıları az fazla bulmuş İsfat sahnelerini. İso Fadime'yi çok izliyoruz diyen yorumlar gördüm ben. Sosyal medyada. Mesela ben daha fazlasını da izlemek isterim. Ben de. Benim Onların hoşuma da gidiyor. mesela o günlük işte günlük günlük- detayları onlar Evet. veriyor biraz. Ama tabii diğer karakterlerin de günlük detaylarını görmek isterim. Adil Esme'den öğrenmesin. Bir şey söyleyeyim mi? Bence de ondan öğrenmesin. Neden? Bak şimdi Esme'den öğrenirse biz o sahneyi bir kere yaşayacağız. Hmm. Ama Esme, yani biri Adil'e söylerse, Adil'in önce bir öğrenme şeyini yaşayacağız. Sonra o Ama çok küsecek. Ya Esme'den öğrenmezse ama öğrense de küsecek, öğrenmese de küsecek. Adil zaten her şey trip yapan bir adam değil mi zaten? Her türlü Evet, sinir yapıyor çok yani. iyi. Evet, çok doğru. Çok komik. Evet, şimdi yeni gelenlere merhaba Evet, diyoruz. selamlar, hoş geldiniz. Selam diyenleri de herkese merhabalar, selamlar. Ee, Bakayım. Esma aslında Hicran Eleni'ye yaklaşmaması hususunda uyarabilir. Hicran buna karşı çıkamaz. Senaristler bu kısmı niye atlıyorlar? Evet Ay dün, ya. dün şöyle oldu ya. Geldi, aynı eve çıkacağız dediği anda artık Esma'ya tak etti ve söyleyecekti ya. Hicran da orada Sen de ayağa iyice şey kalkıp yaptın diye. durdurdu. Ben orada var ya, o gerçekten Hicran durdurduğunda tam da o an daha çok sinirle söylerdim. Yani yeter yani. O Evet. insan şurasına gelmiştir. Yani Esme diğer bir yandan niye bu kadar tuttu? Evet yani ben de onu şöyle hani sırrı söylese, yani Esme sadece Eleni'ye söylese, gizliden söylese. Dese ki söyleme Adil, şuna kadar bekleyeceğiz, Adil'e söyleme dese, ama Adil de Esme söyler diyeceğiz ama. Eleni'yle dilini tutamıyor, söyler. Ama bak bütün bu sırları, olayları çözmüşler birlikte. Onlardan hiçbirini söylemedi. İstemezse söylemiyor yani. Aa, evet, doğru. Aslında evet, yani onu yapabilirlerdi bence de. İşte Evet. bir senaristlerin bir planı var. Ona göre gidiyorlar ama ben de çok bekledim. Artık yeter söyle diye bu sır şeyini. Evet. Tek yumurta mı diye sormuşlar. Evet, tek yumurta Tek yumurta. ikiziyiz. Benziyor muyuz o kadar ya? Bence o kadar benzemiyoruz Bence de ya. benzemiyoruz. Instagram'da sorduk mesela, bir tane fotoğraf paylaştık. Hangimiziz diye. Bilemeyen çok çıktı mesela. Ama bilen çok daha fazla. Bilen çıktı 80, ama- %80 falan biliyor. Ama yani hiç, çünkü bilemeyenlere şaşırıyorum ben. Evet, o kadar da olmasına değil yani. Şaşırıyorum. O bana fazla geldi. Şu yoruma da bakayım. Eleni'ye Oruç söyler büyük ihtimal ama Adil'e kim söyleyecek? Onu iki tahminim var. Ya Oruç ya da Şirin Ana söyleyecek. Şerif'in canı karşılığında. Şerif'in canı mı? Şerif'i neden canı tehlikede mi? Acaba şey mi, bu hapse gidince eğer Adil öğrenirse, ama bu sefer canı tehlikede olacak ki. Şey tehlikede işte. Ama Ne? gerçi söylerse iyice tehlikeye girer canı. Şerif, şimdi Adil bilmiyor Şerif'in, işte Hicran'ın, Zarife'nin kendi çocuklarını sattığını bilmiyor Adil. Evet. Bunu öğrendiği anda Evet, canı Adil'e kayış tehlikede. kopacak. Ama işte bunu söylemesi canını kurtarır mı bilmiyorum. Ama öyle bir yazarlar ki olabilir yani, bilmiyorum. Bakayım, Eleni'ye Oruç söyler diyor. Acaba bak, bence Oruç'un söylemesi normal hayatta olsa bence Oruç söylerdi zaten. Ama bu dizide Oruç'un söylememesi aralarını bozacağı için bence Oruç söylemez. Oradan konu çıkar diye düşünüyorum. Şimdi mantıken gidişatı uzatmak için Oruç söylemez, yakınlaşırlar o sırada. Ondan sonra yalanı Eleni öğrenir, Oruç'a kızar, tekrar uzaklaşırlar. Sonra tekrar aşık olup tekrar yakınlaşırlar gibi bir hani Düzen olabilir, uzaması aynen. için. Ama bu dizi pek öyle gitmiyor gibi. Adil'e Oruç söyler mi?
söyleyebilir yani. Bilmiyorum. Adil'e kim söyleyecek? Bak bu çok Söylemesi zor bir için şey artık bence. çok büyük bir olay olması lazım ama şimdi Şerif'in içeri girmesi büyük bir olay aslında. Evet. Ve Çünkü nasıl herkes çıkacak, çıkmayacak da. Şerif'ten dolayı da böyle her şeyi beklemede tutuyordu. Hı hı. Ama Şerif ne yapar ne eder çıkar. Bir de şöyle bir şey var şimdi. Oyuncusu dün Trend Topic'ti bu arada. Aytek Şayan'dı değil mi ismi? Hı hı. Dün Trend Topic'ti çok Abi bu arada iyi reytingler şey çıkmıştır diye. ha. Ben bir reytinge bakabilir miyim? Bak ben de o sırada onu anlatayım. Trend Topic'te herkes onun oyunculuğunu övmüş. Bir ara bir delirdiği bir bölüm vardı Ay ya. evet. Çok iyiydi gerçekten. Ay böyle tüyler ürperticiydi öyle söyleyeyim. Çok iyi oynamış. Ha böyle gitti adam diye delirdi diye izliyorsun. Çok iyi yapmıştı ama şöyle bir şey Reytingler var. şöyle. Tamam sen söyle. Sen söyle. Hak ettiği reytingi almamış. Niye? Ondan önceki iki bölüm sinir bozucuydu diye. Aynen. Reytingler yine bak. Yine her kategoride bir numara. Ama hepsinde her kategoride bir düşüş var. Ve gidenler de görünüşe göre Kızılcık Şerbeti'ne gitmiş gibi görünüyor. Çünkü özellikle düşüş olan kısım da dur bakayım. Yo, birinde Yo. de düşmüş. Yani Arka bilmiyorum. sokaklar bitmiş. Neyse evet onu Ben bilemeyiz. şöyle düşünüyorum. Aslında dün daha fazla reytingi hak eden bir bölümdü. Bence dün çok güzeldi. Evet. İki bölüm bayağı iyiydi. Ama işte ondan önceki iki bölüm sinir bozucu olduğu için Hı hı. ben mesela yorumlara bakarak da izledim. Bazıları şey demiş yorumlarda şey diyenleri gördüm. Bak dünkü bölümde değil bir önceki bölüm için. Yani nasıl iyi ki izlemiyorum bak iyice sinirim bozucuymuş falan gibi. Onlardan kaybettiler ama geri gelirler bence. Bence yani de gelirler. şeyleri. Bence Çünkü 18 iyiydi ya. Bence 18 bayağı çok iyiydi. iyiydi. Bir de Böyle sanki bütün önceki bölümlerde aşırı sinirim bozulan her şey toparlandı minik gibi. minik düzeliyormuş gibi hissettim. Aynen mesela Adil'in Hicran'ın yemekte hani bastı ya Esme. Hı hı. Aslında Adil söyledi benim Hicran'la işim olmaz diye. Hani biz bunu duymak istiyorduk zaten. O bizi bir rahatlattı. Evet evet. Çünkü Esme'ye karşı onu kullanıyor, kıskandırıyor gibi bir durum olmasını istemiyoruz. Biz evet. onu düzelttiler. Eleni'nin bu yakınlaşmasını, Hicran'la olan yakınlaşmasına sebep verdiler. O da bizi rahatlattı. Hı hı. Adil'den, Esme'den uzaklaşmak istemesinin sebebi ne sebep? Hani onu açıkladılar. O da rahatlattı. Her açıdan o rahatlatıcı bir bölümdü yani bence. Hı hı hı. Kafamızdaki endişeleri gideren bir bölümdü. Bir de şey diyeceğim, dur. Dedim sevgililer günü öncesi diye mi böyle hep böyle işte İsfat'ta, gerçi İsfat her bölüm öyle de işte Orel'de biraz daha Oruç'tan Eleni de yakınlaşmış gibi oldu falan. Hı hı. Hiç Ee, bence alakası var mı bilmiyorum ama hiç geçirmediler bile lafını. Bu arada reytingler çok sert düştü. Mecbur sır konusunda bir ilerleme yapmak zorundalar. Ben de katılıyorum. Evet. Ama düştü. bence neydi biliyor musun? Bence 20. bölüm gerçekten bekliyor olabilirler. O kafalarında bir de şöyle bak. Bak şu an düşündüm ve kesinlikle bence bu yüzden. Şimdi Esme gitti ya. Esme'nin gitmesi için canına tak etmesi Aha. gerekiyordu. Biz bunu bir tane videoda söylemiştik. Ya bir şey geliyor çünkü çok fazla üstüne gittiler Esme'nin. Evet ya Adil'le Eleni'ye Esme- çok kızdık ya. Esme'ye hani zayıf dedi, işte böyle çok üstüne gittiler. Aşırı sıkıştı kadın. Ve bir şey geliyor dedik. Esme bir şey yapacak dedik. Bence çok iyi oldu. Yani o yüzden bunu hazırlıyorlardı aslında. Evet. Esme'nin çünkü durduk yere gitmez kadın. Niye gitsin? Hem ikisini de seviyor. Evet, kızı da burada. Aha, gitmez. Şerif de hapse girecek. Niye gitsin? Aynen tam olarak tam da aslında barışıp bir araya gelecekleri bir an olması gerekirken gitmesi için öncesinde bu Adil Eleni'nin çok üstüne gitmesi gerekiyordu. Evet. Ama Ama iki bölüm işte- süreleri de çok uzun olduğu için o bize fazla geldi. fazla bence. geldi. Evet, tutunacak bir şey vermediler. Evet. Şimdi giden- verdiler. Aynen giden gitti ama geri döner bence. Bence de izleyicinin. geri döner ve Daha iyi ben güzelleşmişti. şeyden çekiniyordum. Şimdi işte Eleni'ye dedi ya işte hasta olunca mı karşına gelmem gerekiyor falan. Evet. Bak hala öyle bir o endişem var. Yani Esme'yi hasta edip de Eleni'nin karşısına getirip hani böyle melodramatik bir şekilde barıştırmalarını asla istemem. Bence çok yanlış bir karar olur. Bence öyle olmaz ya. Olmaz bence de. Çünkü Esme'yi ben güçlü ve iyi görmek istiyorum. Hep güçlü ve iyi görmek istiyorum. Çünkü hep o çekmiş. Şimdi onun yaşaması lazım. Evet ve bence fragmanda onu gördük öyle. Hani Evet. davayı da açtı. Evet, Boşanıyor da özgürüm diye bağırıyordu ya. Evet, o da evet, çok güzeldi. Çok duygusaldı o sahne. Dur bakayım nerede kaldık? Dur bir dakika. Şu yukarıda Bunu kaldı. okuduk tamam. Adil Esme'yi bulunca ne yapacak? Bir dakika ya. Evet. Adil Esme'yi bulunca ne yapar? Bence bir kere çok sevinecek ama acaba gösterir mi duygusunu? Bence gösterebilir. Gösterir Çünkü ya. 9. bölümdeki o Adil'in aslında şefkatli kısmını da gördük. Çok sallanıyor. İyi, evet, iyi kısmını gördük. O yüzden bence Bundan okuyalım.
sağlanmasın Ha, diye. evet. Bu arada bizi bu arada takip edin. Kanalımızı takip etmiyorsanız biz böyle dizi sohbeti de yapıyoruz. Evet. Bizi takip ettiğiniz zaman, yorumlar yazdığınız zaman çok motive oluyoruz. Evet. Bizim de hoşumuza gidiyor. Biri şey demişti. Hiç böyle dizi sohbeti yapacağım kimse yoktu. Dur bakayım bir Ay, dakika. biz Dizi de bu ya. şekilde detay konuşacak kimsem yok. İlaç gibi geldiniz, harikasınız demiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bizim de yok. O yüzden bize de çok iyi geliyor. Biz Teşekkür böyle ederiz. herkese dizi konuşuyoruz aslında. Konuşuyoruz bir ama yere kadar insanlar da konuşabiliyoruz. sıkılıyor yani. Bir de izlemedikleri dizi oluyor falan böyle. İzledikleri bile olsa bu kadar uzun konuşamıyoruz yani. Bana da ilaç gibi geliyorsun. Evet, değil mi? Teşekkürler burada olduğunuz için yani Evet, teşekkür gerçekten. ederiz. Adil bence işte Esme'yi bulduğu zaman bence Dur buradan şey açayım. Güzel bir İndirmeleri buradan yapalım çünkü oradan Sallanıyor, yaptıkça evet. o sallanıyor. bence güzel bir şey olacak. Güzel bir kavuşma olabilir mi? Ama Esme sert davranabilir. Esme artık Adil'in yaptıklarını Esme yapacak. Devran dönecek Hı hı. ve biraz bir rahatlayacağız. İşte Evet. orada reytingler yükselir bence. Evet, bence de. Dur bakayım. Adil'in Esme ile geçmişini diğerleri biraz daha değişse, biraz daha detay işlesek. Şey gibi mi? Geçmişlerinden flashbackleri daha fazla izlesek Artırsalar. diye mi? Evet, bir önceki bölümde hiç yoktu. Ama işte bence Ama- yazmışlar da editingde buraya Ha, kaymış. olabilir. Ben öyle Ama düşünüyorum. yani çok fazla olursa da bilmiyorum ya, onun dengesini de sağlamak lazım ya. Evet. Ben ilk Bilmiyorum. başlarda bak ilk birkaç bölümde bölümde ben hiç hoşlanmamıştım ben- flashbacklerden. Hatta- Ya hiç hoşlanmamıştım derken hani sürekli geçmişe gidiyoruz gibi bir şey olmuştum. Ama o oyuncular çok tatlı. Gençliklerini oynayanlar da. Ve Bak şu an buradan. seviyorum yani. Ay tamam. buradan. Evet tamam. Tamam, buradan bakacağım. Şey diyecektim ben de, dur, bu gençlikleriyle ilgili biz bir tane bilen var mı aşağıda yorum yapanlardan, bilmiyorum, ya da izleyenlerden. Madalyon 200'ü diye bir seriye başlamıştık YouTube kanalımızda. Hı hı. Oradaki bölümlerin çoğunda, hatta neredeyse hepsinde Evet. Taşacak Bu Deniz'den bahsediyoruz. İlk bölümümüz hatta direkt onun mekan üzerineydi. Orada da ilk İzlemediyseniz bölümde gidin konuşmuştuk, izleyin. değil mi? Evet, güzel. Kanalımıza gidin bakın ve Madalyon 200 bölümlerini izleyin. Orada hep Taşacak Bu Deniz var. Orada mesela şey demiştim ben, hani bence çok gereksiz demiştim eski hani karakterin gençliklerinin girmesi. Çünkü ben ilk bölümde şey diye düşündüm. Bunları gördük. Hani sonra devamlı olarak biz geçmişe dönüp dönüp onları izleyeceğimizi düşünmemiştim. Ve şey demiştim, yani o kadar da gerek değil diye düşünmüştüm. Ama dizi devam ettikçe aslında bu dizinin bir stili yani. O yüzden gerekli olduğunu gördüm. Aynen, oyuncular da bence çok yetenekli ve tatlı oldukları için o da güzel izlettiriyor. Hı hı. Daha fazla olur mu? Bilmiyorum ya. O biraz tricky yani. Dengeyi sağlamak lazım. Ama geçmişlerinden gördükçe bağlarını daha çok iyi anlıyoruz. O da doğru. Evet. Bir tane yorum da okuyorum. Dur, oradan En bakıyordum, çok değil mi? üzüldüğüm sahne Esme diyor ya kimse benden özür dilememişti. Bir özüre bile hasret kalmış kadın. Evet, ben de orada üzüldüm. Ya aslında düşündüğünüz zaman Esme Oruç'un kendine kazık attığını biliyor. Can Evet. yalanını söylediğini biliyor. Nasıl Oruç'tan bu kadar böyle olabilir diye ben dün bir onu düşündüm yani. Ben de onu Gerçekçi düşündüm. mi aslında falan Ve diye. gerçekçi geldi bana. Ama bir de şöyle, gerçekçi miyinden öte Oruç'la Esme'yi bir arada birbirine destek görmek bana iyi geliyor. Yani çok tatlı. Ben de şöyle bir şey. düşünüyorum. Şimdi Esme'nin yanında durabileceği kimse yok ki. Adil'e gidiyor, Adil gelme diyor. Esme Eleni'ye gidiyor, Eleni uzak dur diyor. Evet. Sadece şey var. Kardeşi Evet. Emine var. Onu da Emine de sonradan- kendi hayatı da var onun da Evet. hani sürekli de şey değil. Oruç'a kızıyor ama Oruç'la beraber hani bir anlamda büyümüş ve ona güvenip sevdiği de biri. Hani hatalar, büyük hatalar ama yine de hemen bir anda silip atamamasını Bir de- anlıyorum. Çünkü o çok çabaladığını da görüyor. Evet, Orçun çok acı çektiğini, Eleni'yi seve seve sırf bunun için uzak durduğunu, onun da sıkıntıda olduğunu bildiği için birbirlerine destek oluyorlar. Emine aslında başta Sevcan tarafında gibiydi ilk bölümlerde. Esme iyice yalnızdı. İlk bölümlerde Esme tam yalnızdı. Evet. Sonra Emine aslında Esme'yi anladı. O da şey diye, bunda yine bir Madalyon 200 bölümlerinde mi konuşmuştuk? Anne olduğu için Emine ondan sonra onun anneliğinden dolayı da anladı. Evet, bence de olabilir, evet. Güzel ya, bence güzel ilerliyor bu açıdan. Dur bakayım başka. Hicran'ı Gezep'le yapmak için güzelliyorlar Hicran'ı ama Hicran hala Adil'i seviyor. Acaba ya Hicran'ı gerçekten Gezep'le yaparlar mı? bunu söylemişler miydi senaristler? Ben çok fazla senarist şey izledik mi? Biraz izledik ama Yani şöyle düşünüyorum. Yani Hicran her ne kadar hani izlerken sevdiğimiz zamanlar olsa da
çok kötü bir karakter ya. Evet yani Gezep de az değil yani. O da bombalar falan filan da. Ama Yine de Gezep'in Gezep niyeti iyi. birini öldürmeye kalkmıyor. Yani aynen mesela Hicran zehirledi. İşte başta babasını fitledi. Esme'ye saldırıyordu. Aslında Esme'yi öldürebilirdi babası yani. Umurunda değil Hicran'ın. Zarife ile bir arada olup işte bebek satmaları zaten. Sonra Elen ilk geldiğinde onu öldürmeye çalışması falan. Yani aslında Hicran araya zamanlar girerek izlediğimiz için belki unutanlar oluyor ama Hicran çok kötü bence. Hicran. Yani Hicran. evet ama Yani diğer bir yandan da Gezep'le olmasını Şimdi istemiyorum aslında ben şöyle bak. Hicran'ın adil olmasını zaten istemiyorum. Eleni'yle yakınlaşmasını hiç istemiyorum ama Ben de. Hicran'ı izlemeyi seviyorum. Buradan nasıl çıkacağız Yani bilmiyorum. bence Hicran hikaye yazımı açısından şeye çok fırsat veriyor. Hani nasıl diyeyim? O tek düze gitmemesi için Evet. güzel bir Evet karakter. ama işte şimdi normalde Gezep'le yazsalar isterim izlemeyi ama Hicran'ın geçmişini unutamıyorum. Evet ben de. Yani Yani bilmiyorum ve mesela ama işte onu da şöyle yapacaklar bence. Hicran da tutuklandı. Ona bedel ödeterek yani seyirci gözünde biraz daha Gezep'e yakınlaştırabilirler. Bilmiyorum siz mesela Hicran'la Gezep'i olsun ister miydiniz yani? Bilmiyorum. Ben başta böyle bir geçmişleri varmış da şaşırmıştım. ben de. Ama bilmiyorum ya. Ama bak şimdi Adil Hicran'ın aklında hep Adil varmış gibi görünüyor ama diğer bir yandan da Adil'e de ekstra bir şey yapmıyor. Evet ve Esme Bir ile hareket aralarına yapmıyor. girecek özel bir işte Bir şey planlar falan da kurmuyor. yapmıyor. Evet. Gezep'e de böyle flörtözde yaklaşıyor biraz hani. Evet. Çok değil ama olabilir. çok hafif yani. Bu arada şimdi diziden gideceğiz, yorumuna bakacağız. Ay, pardon ya çok pardon. Dur ha. Öykü Gürman girecek diziye Ay, girmeyecek evet, falan onu gibi bir sürü bir gördünüz şey mü? olmuştu. Böyle bu takip ediyorsanız sosyal medyada böyle dizinin başında bayağı hani daha onlu bölümlerden önceydi hatta değil mi? İşte girecek dediler. Kim olarak girecek? Hatta biri olarak girecek dediler de başkası girdi galiba ona mı? Öyle bir şeyler oldu yani bilmiyorum takip ediyorduysanız. Hatta Öykü Gürman takipleşiyormuş yapımcılarla, yönetmenle, ekiple falan. Girecek mi girmeyecek mi bir sürü konuşuluyordu. Bir röportajında şey demiş. Aslında Zarife rolü için teklif gelmiş ama olmamış. Bence Zarife şu anda Yeşim Ceren Bozoğlu çok iyi yapıyor. Bence Ya o da de. iyi yapardı da çok hiç düşünür müsünüz farklı bir oyuncu olsaydı dizinin o dinamikleri çok farklı oluyor. Çok farklı olur. değişiyor. Bir de şey İso'yla Oruç'un annesi olarak düşünemiyorum ben Değil mi? Öykü Bence Gürman'ı. de çok genç onun için. Ya Zarife Gerçi oynayan da Adil'le çok. Esme de Elen'in annesi olmak için çok Yeşim gençler Ceren ama. Bozoğlu da yani de ama yine de onda böyle bir daha bir anaç bir tavır var Yeşim Ceren Bozoğlu'nda. Bilmiyorum. Bozoğlu mu? Bozoklu mu? Bozoğlu bence. Bozoğlu. Ama çok güzel yapıyor. Yani ben de başkası Ben olsa başkası istemezdim. aynen Zarife olsun istemezdim. Öykü Gürman'ı çok sevsem de o çok güzel. Öykü Gürman başka bir şekilde gelsin Evet. isterim. Demiş işte başka bir karakter yazılması gerekiyor ki ancak öyle gelebilirim demiş. Hani biraz yeşil ışık yakıyor yani. Beni çağırırsanız tekrar gelirim gibi mi acaba diye Evet, düşündüm. evet, Çok olabilir. güzel Ben olur çok isterim. aslında. Bazıları yorumlarda şey demiş işte onu Gezep'e yapsınlar diyenler olmuş. Acaba öyle bir şey yazılır mı? Merak ediyorum. Çünkü Gezep için yeni biri olarak katılırsa Hicran'la Gezep hikayesi hala devam edebilir. Evet. Farklı bir boyutta katılır gibi. Bu sefer Hicran kıskanır Hicran mesela. kıskanır. Onun acısını çekebilir. Evet. Olabilir Hicran'ın acı bence de. çekmesini izlemekte hani üzülüp böyle bir vicdan muhasebesi yapmasını izlemekte keyifli olur yani. Evet, ben şimdi yorumlardan bir tane daha okuyorum. Esme diziden ayrıldı mı? Çünkü otobüsle kaçıyordu. Esme Yo, diziden ayrılamaz o ama bir başrol. daha güçlü bir şekilde gelecek bölümde. Birinin yorumunda şey okudum. Esme 5 bölüm yok. Öyle bir şey Yok. olmaz. Zaten fragmanda gördük. Ama çok güzel bitirdiler ya. Bence çok Diğer güzel bir yandan şey. eskiden mesela başrol hiç ayrılmazdı. Artık ayrılıyor ya. O açıdan da insanlar böyle nasıl yani bir şey olmayacak değil mi? Telaşına. Kızılcık şerbetine kaçıncı. Geliyoruz. Sadece o değil yani başka dizilerde de her sezon başrol falan da değişebiliyor ya. Evet. O yüzden de Ama bence bu öyle bir dizi değil. Değil, Zaten Deniz Baysal'ın da ayrılacağını sanmıyorum. Çok iyi gidiyor yani her şey. evet. Bence Esme'nin uzaklaşması hikaye için çok gerekti. Yani şimdi bir görsünler Günler'in herkes yok çayı Esme koysun, yok bunu Esme yapsın, Aynen. Esme gelsin, Esme gitsin. Esme geldi yüzüne kapı çarpayım yok şey yapayım Biraz falan. uzak dur Esme. Tamam işte alın size Esme'nin uzak durması. Evet. Güzel Bir tane oldu yani. ısrarlı bir yorum var onu okuyorum. Eyüphan geçen bölümde İso'nun arabasına bir şeyler yaptı ya kaza yapacaklar diyorlar. Kaza yaparlarsa inşallah İso hızlı iyileşir Fadime'nin durumu kritik olur. İso Fadime için çok endişelir. Tam bir klasik
Türk dizisi şeylerinden biri. Yani Yani olmaz diyebiliyor böyle şeyleri muyum? çok izledik. Olabilir ama şimdi İso'yu biz daha önce hasta gördüğümüz için tekrar görmeyelim bence. Bu da diyor ki zaten Yani İso Fadime çabuk için iyileşsin. Fadime için endişelenen İso görmek istiyormuş. Belki böyle bir şey olur mu bilmiyorum ama Ya bir kere şöyle bir şey var. Zaten Fadime eninde sonunda o sedyeye yatacak. Onu biliyoruz. Çünkü Değil mi? herkes Evet, sırayı herkes. dönüyor. O geçen bölüm noktada bak olmadı kimse. geçen bölüm böyle bir ara bölümdü bence. Hazırlık bölümüydü. Ben bunu diyorduk yani bunu da. Geçen bölüm derken ben 18 demek istedim de 17'de 17'de de öyleydi değil mi? olmadı. Olmadı. Ama az kalsın İso'yu hani bir atacaktı tekrar Ha, altına evet da. ya. Bilmiyorum kaza yaparlar mı? Olmaz diyemem. Ya Ama ben istemem böyle bir şey olmasını. ama böyle seyircinin de böyle İso'nun Fadime'ye olan o üzerine titremesini görmesini istemesini anlıyorum. Ben de daha çok onlarla ilgili böyle biraz daha bir adım atma yani biraz da ilişkilerinde bir ilerleme izlemek Evet. isterim. Mesela Eyüphan'ın bunu yapmasını istemem. Çünkü Eyüphan iyi gibi. ben de Eyüphan'ı kötü görmek istemiyorum. Ama diğer bir yandan da kötüleşebilir sonuçta. Kaçırdı mı? Kaçırdı Fadime'yi. Evet yani. o da sonuçta aynen Yani- kötüleşti bile. Aynen kötüleşti. O yüzden yapabilir. Ama en son bir şey yapmadı. Yapacaktı. Tekerini mi ne patlatacaktı da patlatmadı gibi. Ama işte niye patlatmadı? Birileri geldi o sırada. Belki Yine o bir sırada şeyler olabilir. patlatacaktı. Bilmiyorum. Ama bence yani kaza yaptıracak kadar bir işe girmez çünkü Fadime'ye bir şey olmasından korkar diyecektim ama sadece İso'nun bineceğini düşündüğü bir arabaya yapar mı? Evet, sonra da Fadime de biner. Bu da klasik Türk klişesi aslında. Evet. Çalışır yani. mı? Çalışır. Çalışır ama o işte şeyi çok agite etmesinler. Evet. Yani o bilmiyorum. Bence daha zamanı var öyle bir şey olacaksa da. Yapacak belki biraz. de bir Sonraki sonraki bölüm bölümde oluyormuş. izleyebiliriz böyle bir şey belli olmaz. Bakalım. Başka? Adil 20 yıldır Esme'nin hep orada olduğunu biliyordu. Gideceğini hiç aklına getirmedi. Esme çok iyi ters köşe yaptı. Evet. Biraz da Adil kaybetmekten Aynen korksun. öyle. Şimdiye kadar hep Esme. Hah, Çok Evet. iyi oldu bence de. Çok iyi oldu bence de. Ben de. Hep orada. Bir de Esme şöyle yapıyordu. Hep bir şeyler oluyor. Yine gidip Adil'in yanına gidiyor. İşte Evet. bir şey kötü oluyor. davranıyor. Yine Esme Yine gidiyor. Evet tamam şey içinde gidiyordu. Hani bu işte olayla ilgili bilgiler bu topluyor ona gidiyor. İşte uyarmak için gidiyor falan ama hep Esme gidiyor. Adil çok alıştı buna. Evet. Çok cepte gördü. Evet. İyi oldu. Çok iyi oldu. Bence de biraz Esme'nin kendi ayakları üzerinde durduğunu görmek İşte istiyorum. bu bölümde de Adil'in Esme için endişelendiğini ve meraklandığını görmek seyirciye iyi gelecek bence. Zarife ve Şerif'in gerçek yüzlerini bu bölüm yeniden gösterdiler. Gerçeklikten uzaklaşmışlardı komedi uğruna. Evet yani bence kötü karakterleri komik yazmak biraz şey. Yani rating için yani böyle rating için demeyeyim de bak şu an bir fikrim geldi hemen. Belki de karakterler öyle oynuyor mu dedim. Yani hani mesela Aytek Şayan'ı Şerif'i sevmiyoruz ama Aytek Şayan'ı seviyoruz. Evet. Mesela Zarife'yi de sevmiyoruz ama Yeşim Ceren Bozoğlu'nu seviyoruz ya. Evet. O noktada böyle bir şey Belki oluyor. kendileri tatlı oynadığı, yani kendileri tatlı insanlar olduğu için o yansıyor falan. Ama o da oyunculuklarını yapmış oluyoruz. Evet. Ama belki böyle oynamayı tercih ediyorlar. Çünkü bence gerçek kötü, bak gerçek tehlikeli, düz kötü olunca yıpratıcılığı daha az oluyor da ben şimdi bu dizi için söylemiyorum gerçek hayatta mesela. Ama bir insan biraz kötü, biraz iyi, biraz komik hani anlatabildim mi? Biraz daha farklı yönleriyle gördüğün zaman hani onun kandırıcılığı daha yüksek oluyor, daha tehlikeli biri oluyor ya. Belki de dizide onu görüyoruz. Evet olabilir. Bilmiyorum. Ama evet şey açısından mesela çok kötülük yaptı Zarife. Yani Sevcan'ı öldürmeye kalkıştı. Evet Zaten ya. diğer hikayeleri biliyoruz. Evet. Sonra da biz aslında Zarife'ye gülüyoruz yaptıklarına. Ya da iyi ki yaptın işte, iyi ki bunu dedin diyoruz. Evet o biraz şey Böyle İlginç, olması, tekrar ilginç. yüzünü göstermesi iyi oldu. bence de. Şerif hep gerçek yüzünü gösteriyordu ama bence. Yani evet ama mesela sizi şipledim diyor işte Öyle de o Fadime'ye. yani- işte şey yapıyor. Hı, Böyle evet. böyle öyle durumlarda böyle sanki çok umursamaz böyle komik sözler söylüyor. Hı hı. Ama Güzel yani İzliyorduk. izliyoruz. evet. Ben mesela şey düşünüyorum. Şimdi Şerif tutuklandı. Şerif'in tutuklanmasını çok istiyorduk. Ama şimdi diyorum ki ne olacak? İzlemeyecek miyiz? İzlemek de istiyorum ama istemiyorum da. Böyle bir Neyi? Şerif'i
Yani diziden Şerif çıkmasını tabii istemiyoruz. canım, Şerif çıkarsa Evet, dizinin- çıkmayacak biliyoruz ama nasıl olacak merak ediyorum yani. Bir de bu kötü karakterin komik yazılmasıyla ilgili şey de söyleyeceğim. Biz geçenlerde bir Uzak Şehir'deki Demir karakterinin oynadığı Ferit Kaya'ydı galiba. Bir röportajında şey diyor. Çocuklar çok seviyormuş Evet. oyuncuyu ve şimdi şey düşündük biz Öykü'yle. Aslında bir çocuğun kötü karakteri sevmesi nasıl bir şey falan diye. Sonra düşünüyorum biz de çocukken izlediğimiz dizilerde de öyleydi. Bilmiyorum. Bakayım bir Ortaya dakika. böyle bir bilgi. Aynen. Bakayım. Şu en sondan başlayalım. Sizce oralden caciki olur mu? Oldu Olur, bile olur. bence. Oldu bile. Oldu bile, en baştan oldu. Ya onların işte böyle bir aralarına tabii mani girmesi lazım ki hemen birden olaya girmesinler, yani hemen birden sevgili olmasınlar yani. Evet. Bence onların o yavaşlığı iyi. Bakın bence bazen ilişkinin dizide yani hani o aşk hani çiftimizin yavaş yavaş ilerlemesi bence daha iyi. Uzak Şehir'de de öyle. Onlar çok yavaş ilerledi Evet, evet, mesela. evet. Burada da bence o yavaşlık iyi. Ancak hani süründürmesinler o şeyi. Evet. Ama yavaş yavaş olmasında bir sorun yok bence. Ama olur yani, onlardan güzel olur. Oldu bile. Ya oral diyoruz zaten, Aynen, olmuşlar oldu bile. bile. Amirim dayı iyice izdivaç programına döndü diye ama çok komikti ya. Ya Ben ben çok önceki tatlı bir bölümde adam. çok kızdım amirim dayıya. Böyle olayları şey yaptı. Git evlen başka biriyle artık falan dedi. Ona bir sinirlendim ama şimdi bu bölümde bayağı komikti onun sahneleri. Çok Evet. eğlenceliydi bence. Bence de, ben de çok hoşuma Yani gitti. bence güzel oldu böyle izlemek. Sadece Bir de çünkü Adil de istekli değil ya. Onu da görünce insan rahatlıyor yani. Tamam. o da şey olarak düşünüyor. Şimdi Esme zaten evli. Hı hı. Adil de kendini kapatmış bir dağın başına, hani artık hayata dönsün diye yapıyor ama tabii bu kadar müdahale olması gerçekten gerçekçi bakarsak hoş olmasa da dizide izleyince komik oluyor. Evet. Başka ne vardı? Bak şuna şey yapalım mı? Şerif'in arkasında bir güç mü var? O güç şu an gösterilmiyor ama bence ilerleyen bölümlerde gösterecekler. Melina da olabilir. Bak o bunu- şekilde çıkabilir. Ben bunu şöyle düşündüm. Gerçekten bu bölümü izlemeden önce, 18'i izlemeden önce. Bak şu an senarist olsam ne yazacağımı buldum ama neyse boş ver. Şeyi düşündüm, hani böyle bir üçüncü ortak vardı ama işte para oradan gelmişti falan ya. O kim ya? O olay neden olayı devam etmiyoruz, onu duymuyoruz diye düşündüm. Belki evet, onu kurtaracak olan o üçüncü ortak, o da belki de Melina olabilir. Olabilir, olabilir. Bu arada ben yine araya kendi kanalımızı tekrar sokmak istiyorum. Evet. Bizi takip edin. Evet, kanalımızı takip edin. Sosyal medyadaki diğer hesaplarımızdan da Takip edebilirsiniz. edebilirsiniz. Instagram'dan da Evet. O videolar zaman motive olup daha paylaşıyoruz. çok biz de sohbeti daha çok istiyoruz. Tekrar böyle şeyler yapmayı ya da videolar yapmayı. Evet, Sayfamızda evet. bu arada çok fazla diziler hakkında, Taşacak Bu Deniz hakkında da videolar Başka var. diziler de konuşuyoruz. Onlara da bakabilirsiniz. Ve hatta yani başka önerdiğiniz dizi, filmler varsa onlara da bakarız. Hı hı. Ben bir şey diyecektim ya. Bir dakika, sıradan gidelim. Şimdi aradan kaçırdığımız olmasın. Bunu okuduk değil mi? Evet. Tamam, Şerif o Fırtına'nın yalnızlığına ne dersiniz? Çok yalnız. Böyle bir an dün Şerif'e üzülür gibi oldum. Sonra Sonra dedim ne oluyorsun ya? Sen Şerif'e üzülemezsin yani. O çok kötü bir insan. Evet. Ben onu diyorum işte. O kadar güzel oynuyor ki Aytek Şayan. Böyle Evet. şey yapıyorsun yani hani. Ve bir üzüldüm. Bir de böyle şey oldu ya, şeyde de bir aslında zafer hissetmem lazımdı. Böyle en son sahnede Şerif'i oyuna getirdiler ya. Böyle bir çok sevindim önce. Ben. Sonra da ay Şerif'e bak ne oldu ya falan diye böyle bir Şerif'i izleyip böyle bir çok kötü oldu ya falan, ama sonra hayır iyi oldu. Niye ki yani? İşte Çok iyi oyuncuyu oldu. sevdiğimiz için ben Evet. öyle diyorum. Çünkü normalde Şerif çok çok kötü bir adam. Evet, Yani çok ne kötü yapacağı bir belli adam. değil. Çok Tak kötü diye bir bir adam. şeyler Aynen. yapıyor yani. Biz Bağlı kaçıncı olanları bölümde, gördük Bağlı yani. bölümünde ne kadar sinirliydik, ne kadar Evet. böyle inanamadık ve suçladık ve Aynen, yani mesela de çok mesela- mu gerekti dedik. aynen ya da Ve bu mesela kadar da rahat yaptı. ya mesela Adil mesela Fadime'yi aynı masaya bile oturtmayıp hani aynı şeye bile koydurmamaya çalışıyor. Çünkü Haklı. aslında öyle çok tehlikeli bir adam. Esme içinde tehlikeli. Hı hı. Mesela ben şuna da inanmıyorum. Esme'ye bir şey yapmaz çünkü Esme'ye aşık. Hayır. Hı hı. Yapar, gayet de öyle bir adam. Yapar. Aşık olduğu için yapmaya. Yani neler görüyoruz yani, şimdi buralara sokmayın ne. Bence hemen Şerif hapse girer mi sizce diye bağlantılı olduğu için. Bence girip çıkacak yani. Yani biri kurtaracak onu. Yani çünkü Melina kurtarır. Şerif hapse girerse Şerif'in hikayesi Geç Melina niye kurtarsın Gerçi ki? bak, Uzak Şehir'de de şeyin babası hapiste, hep hapiste gördük biz onu. Ama hikayesi bitmedi. Ecmel, Ecmel evet. hep hapiste. Yani. Öyle bir şey devam ettirirler mi?
Bilmiyorum. Ne düşünüyorlar bilmiyorum. Biri iyi yayınlar, severek takip ediyorum. Teşekkür ederiz. 9. bölümden Taşak Deniz'de en sevmediğiniz karakterler kim ya da en sevdiğiniz yeni katılımcılarımıza hoş geldiniz. hoş geldiniz. Şöyle, ben çok ilginç bir şekilde bu dizide sevmediğim karakter yok. Yani herkesi izlemeyi çok seviyorum. Evet. Ben normalde mesela bir dizi izlerken sevmediğim karakterler çıkınca içeri giderim ya da telefona Evet. bakarım ya da bunu da bırakmıyorum. O yüzden de bu diziyi çok seviyorum. Yani Ben başlarda şimdi itiraf edeyim Gökhan ve neydi adı? Behçet. Behçet. Bir de onun o yani arkadaşın olan sahneleri biraz şey geliyordu bana. Hani en az izlemek istediğim ve hani Hı hı. böyle bir hani çok da sevmediğim sahnelerdi. Ama mesela dünkü Gökhan sahnesi ve Sevcan işte diyenler var. şey- Sevcan. ya ben Sevcan'ın izlemeyi seviyorum. Bak o da çok kötü. Evet. Ama bak o da komik yazılan bir kötü. evet. Ama Bence ben sadece onu komik seviyorum yazılmıyor. ya. O da tatlı oynuyor. Tatlı da oynuyor evet. Evet aslında komik de yazılmıyor. Onun bu mesela her yerde kaos var. Her yerde yanarken kendini düşünmesi falan bana komik geliyor. Evet. Ama Bir de bilmiyorum. dün şimdi fotoğrafı gösterdi ya. Ha, Diğer bütün fotoğraflar ayakkabı falan. Onları gördün mü? gördüm, çok güzel. Yani bilmiyorum, ben Yani herkesi izlemeyi Evet. seviyorum. En sevdiğimi gelecek olursak ben dizi başladığında en çok Eleni ile Oruç'u seyretmeyi seviyordum. Hı hı. Başlarda. Sonrasında İso ile Fadime'yi seyretmeyi sevdim. Tabii ki de Adile Esme'yi de seviyorum da hani onlar daha çok öne çıkıyordu. Ben ikili Adile olarak. Esme'yi direkt ben Öykü hep, övgülerim. hep Adile Esme'ye Adile bir numara Esme, onun için. Evet, Oruç Eleni ve Fadime İso'yu da seviyorum. Hı hı. Ya çok seviyorum yani. Evet. İlve'ye biraz zor ısındım. Çünkü kötü bir şekilde girdi İlve. Evet, Ama şu kandırarak an girdi. şu an seviyorum yani. Ama İlve'nin hikayesi çok şey kaldı. İşte oğlu gitti. Evet Kendi ya, artık ne ana ne yapıyor? oldu? Orada kalmaya başladı falan. Onu da bir yere bağlarlar mı merak ediyorum. Evet. Bir dakika. Bir tane vardı. Zarife Orel'i kavuşturacağından dolayı seviyoruz demiş. Evet, sanırım bu benimle evlenir misin demesinin arkasında Zarife olabilirmiş gibi geliyor. Fragmanda dedi ya Orel. Neymiş? Oruç. Ha evet evet. Olabilir. Şerif dize kötü olarak tek kaldı. Melisa desteği ya da Fatih Fırtına gelecek bence. Melisa kim? Melina. Ha Melina. Ben de bilmediğim bir karakter mi geliyor diye çünkü Fatih kim falan da olacak. Şöyle bence tek kötü değil aslında. Şu an hala Zarife de kötü, Sevcan da kötü, Hicran da kötü. Ama hepsi birleşip Şerif'e karşı oldukları için şu an tek kötüymüş gibi gözüküyor. Ama Melina desteği gelecek. Diğer bir yandan da Melina'da yani o da değişik bir karakter. Çok kötü de değil. Yani bilmiyorum. Melina ile ilgili karışık düşüncelerim var. Neredeydik? Bir dakika arada atladığın olmadı mı? Biri şey demiş, bak bu 9. bölümden beri Orel Ha. fanı olarak diyorum. Zaten o 9. bölümde başladım. Tabii. 9'un öncesi güzel esas ben. Acaba bizim gibi de o zamana kadar tam mı izledi bilmiyorum ama 9'dan öncesini bence de Mesela izlemek benim en lazım. sevdiğim bölüm bak hala 8. bölüm. Hı hı. Evet, güzeldi bence. Sonra 14, sonra 18. Böyle kafamda liste yapıyorum. 14'te ne oluyordu? Ben seni sevdiğini hatırlıyorum da unuttum. Hatırlamıyorum ama güzel bir bölümdü. Bak şu an onu hatırlamıyorum. Güzeldi. Hatırlayan varsa Kafana yazsın. yazmışsın. Evet. Biri şey demiş, bence Şerif'in arkasında güçlü biri var. O kişi Şerif'i hapisten kurtaracak. Büyük ihtimalle öyle Evet, olacak. evet. Şerif Çünkü sürekli hapiste Kalmaz kalamaz. yani. Ama böyle şey olmasını da istemiyorum. Tekrar böyle olaylar başa sarmasın. Ama Yani biraz bir Sen ilerleme Anlat görelim. Karadeniz'de öyle oluyordu ya. Yine biraz İşte öyle olur. o da biraz şey oluyordu. Mesela biz izliyorduk Sen Anlat Karadeniz'e biraz atlaya çok ağır geliyordu. Evet, o işkence sahneleri falan. Bir noktada dayanamadık ve bıraktık yani. Şey diyecektim. Fatih gelir mi? Fatih'in gelmesine acaba Fatih'i 2. sezonda mı sokacaklar? Olabilir, biliyor musun? Çünkü Olabilir. şu anda nereye oturtulur? Kesinlikle 2. bilmiyorum. sezonda yeni oyuncular Evet, gelecek belki bence. birileri çıkacak. Ama zaten çıktı işte. Esme'nin annesi çıktı. Evet. Bilmiyorum. Ama kendisi istemiş, Esme'nin annesi. Yani Evet. senaristler çıkarmamış. Evet. Mesela o bence çıkmasa güzel olabilirdi. Evet, ama çok da yani güzel dram yapmadan çıkarmaları güzel oldu. Evet, ajite etmediler en Hı hı. azından. Son bölümde mantık hatası var. Ters köşe yapılmış ama bağlıya vurulan kurşun Adil'in silahından çıkıp bu otopsi raporunda çıkar. Doğru. Bak evet, Öyle onu çıkar o düşündüm. zaman Öyle Şerif çıkar. işte. Evet, doğru. Bak bunu ben düşünmedim. Zaten mantık hatası 1. bölümden beri var da biz sevdik işte hikaye oyuncuları sevdik de Evet. görmezden geliyoruz yani. Gezep ve Hicran'ın geçmişi ne olabilir? Onlar bir ara çıkmışlar işte. Seviyormuş Gezep de. Evet, Hicran kandırmış onu. Gezep'den çıkarken
Adil'deymiş gözü diye anladım ben hep. Hı hı. O şekilde anladım. Ama şey biraz değişti. Mesela öyle zannediyorduk. Adil ama hicranla kullanarak hani kıskandırma oyunu oynamış mesela Esme'ye geçmişte. Ama şey iyi oldu bak. Geçmişte oynamış ama şimdi şimdiki oynamıyor. oynamamış. Öyle O, denk geldi. evet. Sonra bir bölüm başında Değişti diyor. O gösterdiler adam ya. çok değişti dedi ya hani o şimdi seni hicranla kıskandırma ama Ha, öyle bir şey dedi. Evet, bir de yani gerçekten onları yani hicranı yemeğe çıkarmak için çıkarmamış onu. Hı hı. Aslında diğerlerini de davet etmiş. Bir o gelmiş gibi bir durum oldu ya, bölüm başında öyle izledik. Bence onu görmemiz çok iyi oldu. Çünkü ben Adil'e çok kızıyordum. Evet evet. Ben en azından hani tamam bunu düşünebilmiş oldum. Evet. Başka? Bir tane şurada vardı. Fatih Eleni'ye aşık olsaydı Oruç onun ağzını burnunu dağıtırdı. Ama şimdi Ben kardeşlerin aynı kişiye aşık olmasını sevmiyorum. evet, ya. gerçi Uzakşehir'in tüm konusu o. Öyle ama en azından Boran yok Evet. o durumda. Sonra O çıkıyor zaten gerçi oralar ama biraz evet. şey. O dizinin en zor yanı o zaten de. Hı hı. Ben de yani ama bilmiyorum nasıl yaparlar acaba. Yine şey soruyorlar bak İspat çiftinden kim kaza yapacak? Öyle bir sahne mi var? Evet. Biliyor musunuz yani siz bak fanlar çok güzel takip ediyor. Ben bilmiyor bazıları olabilirim. çok iyi istihbarat şeyleri var onların Evet, yani. bilmiyorum. Bazıları sete gidip mi şey yapıyor acaba? Gerçi onu gizli tutmaya çalışırlar çekerken ama. Bilmiyorum yaparlarsa beraber Bilmiyorum. yaparlar yani öyle düşünüyorum. Belki Ama de bir şey değil mi sadece dediği Fadime olur. gibi hani İso üstüne titresin diye bence Fadime'ye Evet, öyle olan, bir şey olursa- Fadime'ye olur bence. Evet, İso'ya olmaz bence de. Fatih Ali'nin aşık olsa onu okuduk değil mi? Evet. Evet. Hı hı. Adil Elen'in baba kız sahneleri için başlamıştım diziye ancak dizi başka bir yolda ilerledi. Yine de izlemek keyifli. Ya baba kız sahneleri Ben önce bir sevdim de sonra diğer bir yandan da şunu düşününce Adil'le yani gerçekte baba kız olmadıklarını bildikleri halde baba kız gibi olmaları o da garip geliyordu yani. yani artık çok mu abarttınız falan dediğim yani ben kendi adıma söyleyeyim. Oldu yani. Hı hı. Bence şu ara iyi gelecek. Evet. Fadime'nin bak başına kötü bir şey gelecekmiş birkaç bölüm sonra. Ama işte bekliyoruz çünkü herkesin sırayla geliyor. Dizi böyle ilerliyor. Bu arada Fatih bak bir şey yazmış. Fatih gelirse kimin yanında durur acaba? Amcasının mı yoksa Oruç'un mu? Babasının intikam meselesi için söylüyorum. Belki de Fatih aslında geldi bile arkadan Fatih biz Melina zannediyoruz. Belki Ay. Fatih olayı çözecek. Belki Fatih mi Şerif'i kullanıyor? Belki o Ay, kurtardı. Belki o ayağım çok uyuşmuş. belki de biz Melina zannediyoruz ama arkadaki isim Fatih belki. Belki. O da olabilir yani. Belki. Ben ama Fatih'in iyi bir insan olmasını bekliyordum ama herhalde kötü Bence olacak. kötü olacak çünkü mantıken şey olarak hikayenin gidişatı olarak düşünüyorum. Şerif'e birinin yardım etmesi lazım ki Şerif hikayesi devam etsin gibi değil mi? Evet, Çünkü evet. şu anda bu arada belki Şerif hani akıl sağlığı raporu alıp da çıkabilir. Belki olabilir. Bilmiyorum. Bu arada şey diyecektim. Eleni'nin bu bölümde süreç işlenmeden gerçekliğe dönmesi çok keskin oldu. O süreci hiç görmedik. Ha, evet, olsun ama bir şey değil mi? Yine de Olsun. döndü Dur, de aynen. Sonuca bakıyoruz. Evet, Evet. fragmanı izledik. Fragman hakkında bir tane video çekeceğiz ayrıca. Onun için bizi takibe alabilirsiniz. Evet. Instagram'dan da alabilirsiniz. TikTok'tan da paylaşıyoruz oradan da. Evet. Buradan da. Evet, bizi YouTube'dan takip da edin bizi ki takip biz edin. yaptığımız diğer videolardan da haberdar olun. Evet. Adil'in Esme'yi kıskandırırken bile her durumda saf saf açıklamaya çalışması çok komik. Evet şey yapıyordu ya ondan aslında işte İyi açıklasın ama bana iyi geldi o açıklamalar. Evet. Bence Esme'ye de belki iyi gelmiştir. yo Çünkü Esme ben- iyi gelmemiş gitti. Gitti, iyi yaptı. Ben Adil'e çok kızdım son bölümlerde. Yani o açıklamalara benim ihtiyacım vardı yani. Aha. Yani sizin de var mıydı bilmiyorum da. Evet spoilerlar varmış. Gerçekten de Bir kaza mı oluyor? bilmiyorum Fadime'ye bir şey olacak diyorlar. Bilmiyorum bakalım. Ama çok da sürpriz olmazsa dediğim gibi herkeste bir şeyler oluyor ama bakalım nasıl olacak. Çok Hı hı. çok aşırı dramatik olmasın hızlı geçinecek Genelde böyle. çok drama yapmıyorlar ama hastane Evet. sahnelerini. Mesela Şirinum da hemen iyileşti. Evet böylesi daha Hı hı. iyi. Hmm. Evet bunu cevapladık. Fatih gelirse kimin Hı. yanında durur? Herhalde amcasının dedik ama. Herhalde. Çok da umursuyorsa niye o kadar gitti gerçi? Ne yapıyor? Fatih şu an ne yapıyor mesela onu bilmiyoruz. Evet başka? Şurada bir şey var mıydı şurada? Adil çok sert ama haklı olduğu çok konu var. Adamı bir sürü sırla bıraktılar ve sevdiklerinin canı tehlikede. Evet ama bana hala çok sert geliyor ya. Ya haklı olduğu şey var. Şimdi Öykü hep Adil'i savunurdu. Son 2 bölümde birazcık Esme'ye
kaba davrandı diye biraz kızıyordum. Mizacı çok sert biri. Bir de böyle kendi adaletini yaratmaya çalışıyor. Kimseyi dinlemiyor falan. O biraz sinir bozucuydu ama işte o da öyle biri. Evet, spoiler varmış. O yüzden kaza diyorlar. Bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım. Güzel yazılırsa olabilir. Yani sonuçta bu Türk dizilerinde çok gördüğümüz sahneler ve çalışabilir diye düşünüyorum. Evet ama evet dediğimiz gibi çok ajite edilmesin yani. Hı hı. Diğer bir yandan mesela İso'nun Fadime'ye karşı sevgi göstermesi için buna Bir şey ihtiyaç olması gerek duyulması var mı? da Bu bölümde de gördük mesela gördük. alınmasın diye Evet, üstüne. orası çok güzeldi mesela bence. Hani Şerif'in karşısında oyun yapacaklardı ama sonra gerçekten küstüler ya orada Hı hı hı. gerçekten alındı. Orası çok iyiydi Evet bence. evet. Orada Sonra da onun görüyoruz biz kötü aslında. hissetmesi de iyiydi. Sadece mesela bence bir fırsattı. Bir önceki bölümde hani yine keçileri atacak gibi tehdit etti ya. Ben orada da çok gıcık oldum Adile de. İşte İso'ya sarılacağı yerde sonra Adile sarıldı ya. Orada mesela İso'ya sarılsa zaten biz orada hemen sevgili olacaklar artık birlikteler gibi bakmayacaktık. Sadece Evet. onu çok önemsediğini görecektik. Zaten bağırmasından da gördük de ama onu bir kez daha görecektik yani. Hani Adile sarılması noktasında bence yani bir şey eksik kaldı diyeyim. Evet evet bence de. İso benim biricik karım devesi. Çok tatlı ya. Evet, İso çok evet. güzel oynuyor. Ben çok seviyorum İso'yu izlemeyi. Evet, Çok tatlı. İso'nun günlük hallerini görmek de güzel. Daha fazla hepsinin günlük şeyini görmek isterdik. Evet. Yaşamını falan. Bir şey diyeceğim artık bir saat oldu. Artık evet, epey Kapatıyorum ben. konuşmuşuz. Çok güzel yorumlar geldi. Çok güzel katıldınız. Teşekkür Evet, ederiz. teşekkür ederiz. Dur bakayım. Evet, sır ortaya çıkınca yeni bir şeyler başlayacak. Bak bu çok güzel bir yorum kapatmak için. Ben bu yorumla kapatıyorum. Gerçekten de yeni sır ortaya çıktığı zaman bir şeyler değişmesi gerekiyor ki biz de Evet. izlemeye devam edelim. Yeni şeyler çıkabilir ortaya. Ama sır ortaya çıktı. Yani sır dediğimiz şey hani Eleni'nin onların çocuğu olması ya. Evet. Bence onu herhalde şeye kadar beklettiler. En azından ana karakterler. Adil'in Sezon finaline- öğrenmesine kadar diyorsun. Yani sezon finalinde öğrenecek Ama sezon demişlerdi ya. finalinde daha çok var. Ama işte orada adım adım öğrenir. Mesela önce Eleni öğrenir Ama falan gibi. bilmiyorum. Bence reytingler için de hemen öğretip geriye çekebilirler. Yeni bir sezon finalinde de mesela Fatih gelir. Bak o da Mesela olabilir. öyle de olabilir. Bilmiyorum. Bence güzel yazacaklardır diye umut ediyorum. Evet neyse toparlandı. Evet, Bir rahatladım. toparlandı. Gelecek bölümün fragmanı da güzel gözüküyordu. Güzel gözüküyor aynen. Adil'in gitmesi, Adil diyorum. Esme'nin gitmesi olayı da güzel oldu. İnşallah böyle güzel devam eder. Biz de Evet. böyle sohbet etmeye devam ederiz. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bizi Evet. takip edin. Sonraki bölümlerde de Bir dakika yani bir şu yorumlara da bakayım. Başka yorumlar da geldi. Yeni gelenler olmuş ama artık kapatıyoruz. Ama küçüklükleri mi olacak diyor. Ha evet, gençlikleri güzel, evet. mi? Onları Evet. da izlemeyi seviyoruz. Evet, bence artık kapatalım. Çünkü Tamam. bu her bize- hafta olacak mı diye sormuşlar da ya aslında şu an biz de bilmiyoruz. Bu canlı yayını da dün gece Dün diziden akşam- sonra karar verdik. dizi bölümü çok güzeldi. Hadi açıp konuşalım Bir falan de diye şimdi düşündük. vaktimiz olmayabilir video paylaşmak için. Çünkü onun editi uzun sürüyor. Biz geç kalmış oluruz falan dedik. Canlı canlı konuşmak daha iyi olur. O yüzden böyle bir şey açtık. Ama Bakalım yorumlarınızı bekleriz yani. Siz memnun kaldınız mı? yapacağımız zaman canlı yayını o topluluk kısmından paylaşıyor olacağız. O Onun yüzden için de takip takipte- ederseniz evet. onu bildirimi gelir diye Hı hı. düşünüyoruz. Takip edip o bildirimleri açarsanız Evet. yapacağımız zil tuşuna zaman basarsanız. o haber size gelecek. Hı hı. O yüzden de bizi takip edin. Gelsin diyenlere de her hafta teşekkür ederiz. Çok teşekkür Bakalım ederiz. değerlendireceğiz bunu. Ya da Herkese. şöyle mi? Evet. Şöyle. Evet. Teşekkürler katılan herkese. Bakalım. Tamam, bence artık Tamam. kapıp da şey yapmayalım. Çok Tamam. güzel yorumlar geldi. Herkese çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip edin, takipte kalın. Kanalımıza gidip başka videolarımızı da izleyin. Çünkü orada Bayağı da bir Taşacak Bu Deniz sohbeti var. başka diziler de dizilerden de var. konuşuyoruz. Evet. Onlar hakkında da Önerilerinizi de konuşabiliriz. bekliyoruz. O zaman sevgiler ve Hoşça kalın. hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. üzere.